Yıkılmış Kent Öyküleri ilk sezonun bu son bölümünde insanlığın yükseliş ve düşüş öykülerine farklı coğrafyalardan ve zaman dilimlerinden çarpıcı örnekler sunuyor. Çin İmparatorluğu'nun görkemli başkentinden İkinci Dünya Savaşı'nın harabeye çevirdiği bir Prusya kentine, modern bir nükleer felaketin izlerinden geleceğin Venüs bulutlarındaki ütopik bir hayale uzanarak medeniyetlerin kırılganlığını ve insanlığın hayallerinin sınırlarını keşfedeceğiz. Yıkılmış Kent Öyküleri başlıyor. Yıkılmış Kent Öyküleri bu kez Doğu'nun kadim başkentlerinden birinin çöküşüne odaklanıyor. Tang Hanedanı'nın göz kamaştırıcı merkezi Chang'a. 755 yılında dünyanın en kalabalık ve kozmopolit şehri olan bu metropolün huzuru, beklenmedik bir ihanetle yerini savaşın gürültüsüne bıraktı. Çan'ın öyküsü, bir imparatorluğun kalbinin nasıl sarsılabileceğini ve barışın yıkımının nelere mal olabileceğini zarif bir dille anlatıyor. 755 yılının huzurlu bir gününde Tang Hanedanı'nın parlak başkenti Chang'da mavi çinilerle kaplı saray avlularının dingin yankısı aniden yaklaşan at nalı sesleriyle bozuldu. Saray görevlisi Mei, sarayın içindeki lotus havuzuna eğilip tapınma çemberindeki su testisini doldururken güneş ışığının mermer işlemeleri aydınlatıcı bir anda gölgede kaldı. Uzaktan gelen trompet korosunun yerini gök gürültüsünden bile daha güçlü bir ayak sesi aldı. 7. ve 8. yüzyıllarda Çan, 1 milyonu aşan nüfusuyla dünyanın en büyük ve en göz alıcı şehirlerinden biriydi. Altın kaplamalı sarayları, geniş girit planlı caddeleri ve 4 ayrı saray bölgesiyle imparatorluğun ihtişamını yansıtıyordu. İpek yolunun son durağı olan bu metropol, baharatın, ipeğin ve farklı kültürlerden gelen fikirlerin canlı bir kavşağıydı. Sarayın etrafında sayısız tiyatro, tapınak ve büyük pasajlar bulunuyordu. Anluşa'nın asi orduları sarayın altın varaklı kapılarını zorlayıp içeri sızarken, Mei'nin zihninde acı bir soru yankılandı. Bir imparatorluğun kalbi, ihanetin saplanan hançerine nasıl dayanır? Uzun süren yağma sırasında çinilere işlenmiş zarif şiir dizeleri kırılıp yerlere saçıldı. Mei'nin öyküsü, Anluşa'nın ayaklanmasının sarstığı bir medeniyetin can çekişmesinin, bir asilzadenin gözünden zarif ve hüzünlü bir portresidir. Çan'ın yıkılan surlarından yükselen sessizlik, bir zamanların ihtişamını ve ihanetin acı sonuçlarını fısıldıyor. Bu görkemli başkent, iç savaşın bir medeniyetin kalbini nasıl sarsabileceğini ve barışın değerini hatırlatıyor. Çan'ın mirası, günümüzde Şii olarak bilinen şehirde, antik planın izleriyle bir açık hava müzesi gibi korunuyor. Yıkılmış Kent Öyküleri, İkinci Dünya Savaşı'nın dehşetli yıkımına odaklanıyor. Almanya'nın doğu sınırındaki tarihi şehir Königsberg. 1944 sonbaharında 1945'in ilk aylarına kadar süren bombardımanlar ve kuşatmalar, bir zamanlar canlı ve kültürel merkez olan kenti harabeye çevirdi. Königsberg'in öyküsü, savaşın bir şehri ve onun kültürel mirasını nasıl acımasızca yok edebileceğini hüzünlü bir şekilde anlatıyor. 1944 sonbaharında Almanya'nın doğu sınırındaki Königsberg, İngiliz ve Sovyet uçaklarının amansız hedefi haline gelmişti. Öğretmen Ingrid, kentin Barfisur Caddesi'ndeki evinin penceresinden krem bej tuğla duvarları izlerken ansızın gök gürültüsüne benzeyen bombardıman dalgalarıyla sarsıldı. Uzakta şehrin sembollerinden biri olan Garnizon Kilisesi'nin
sivri kubbesi bir yıldırım gibi çöktü. Königsberg, Baltık Denizi kıyısında yaklaşık 500 bin nüfusuyla önemli bir tarım ve kültür merkeziydi. Gotik mimarisiyle dikkat çeken binaları, barok sarayları, nehir kenarındaki huzurlu parkları ve dört köşe kale yapısıyla canlı bir şehirdi. Üniversitesi ve Baltık liman ticareti şehre ayrı bir önem katıyordu. Şehrin dar pasajlarında yankılanan siren sesleri, taş döşemeli sokakları bir anda ölüm sessizliğine gömdü. Ingrid'in zihninde acı bir soru belirdi. Bir öğretmen, kendi şehrini ders kitabından bir sayfa gibi yırtılırken nasıl anlatır? Kütüphane raflarındaki nadir Grimm's masalları, ciltleri yanmış, çocukların hayal dünyasını süsleyen Hansel ve Gretel hikayesi artık sadece küllü bir fısıltıdan ibaretti. Ingrid, kültürün gölgesi bile talan edilir mi diye fısıldadı, kaybolan değerlerin ardından. Ingrid'in öyküsü, cephe hatları arasında yok oluşuna tanıklık ettiği bir kültür taşra kentinin ve onun çaresiz bir öğretmeninin dramıdır. Königsberg'ün yıkılan kızıl tuğlalı evlerinden yükselen sessizlik, bir kültürün yok oluşunun ve yeni bir başlangıcın hikayesini fısıldıyor. İngiliz ve Amerikan hava kuvvetlerinin bombardımanları ve ardından Sovyet kuşatması şehri harabeye çevirdi. 1946'da Sovyetler tarafından Kaliningrad olarak yeniden kurulan şehir, Alman izlerini büyük ölçüde silerek yeni bir kimliğe büründü. Bugün Kaliningrad, Rusya'nın önemli göçmen ve askeri üssü olarak varlığını sürdürüyor. Şehir merkezindeki birkaç taş bina ise geçmişin hüzünlü anıtları olarak ayakta kalmıştır. Yıkılmış kent öyküleri, modern çağın teknolojiye olan güveninin sarsıldığı bir felaketi de ele alıyor. Fukushima Daiichi Nükleer Santrali. 11 Mart 2011'de Japonya açıklarında meydana gelen devasa deprem ve ardından gelen tsunami, bu modern enerji üssünü beklenmedik bir yıkıma sürükledi. Fukushima Daiichi'nin öyküsü, İnsanlığın en hassas mekanizmalarının bile doğanın öfkesi karşısında nasıl çaresiz kalabileceğini gözler önüne seriyor. 11 Mart 2011 saat 14.46. Japonya açıklarında meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ardından 15 metrelik devasa tsunami dalgalarını tetikledi. Mühendis Haruto, kontrol odasındaki ekranın kırmızı alarm ışıklarını çaresizce izlerken, santralin hayati önem taşıyan jeneratörlerinin birer birer sustuğunu gördü. Karanlık koridorlarda çalan alarm sirenleri kulaklarını sağır ediyordu. 1971 ile 1978 yılları arasında inşa edilen Fukushima Daiichi Nükleer Santrali, 6 reaktör modülüyle 4 milyonluk bir bölgeye güvenli nükleer enerji sağlıyordu. Gelişen sanayi bölgeleri için hayati öneme sahip olan bu modern enerji üssü, Japonya'nın karbon emisyon hedeflerinde de kritik bir rol oynuyordu. Atomun güvenli gücü olarak övülen bu teknoloji harikası, şimdi doğanın amansız gücüyle karşı karşıyaydı. Beyaz buhar bulutları reaktörlerden yükselirken, Haruto'nun zihninde acı bir soru yankılandı. İnsan elinin en hassas mekanizması, doğanın öfkesine nasıl boyun eğer? Tahliye anonsları, radyasyon tehlikesi uyarısı ile yarışıyordu. Haruto'nun aklında ise küçük kızının çaresiz sorusu vardı. Baba, evimize ne zaman döneceğiz? Bu felaket, teknolojinin sınırlarını zorlayan bir toplumun beklenmedik bir anda tepeden inen felaket karşısındaki insan dramının ve direnişinin acı bir manifestosuydu. Fukushima Daiichi'nin radyasyon uyarı levhalarıyla çevrili reaktör bloklarından yükselen sessizlik, modern teknolojinin gücünün ve kırılganlığının bir simgesi olarak duruyor. Bu felaket, doğal afetlere karşı yetersiz önlemlerin
ne kadar yıkıcı sonuçlara yol açabileceğini ve nükleer güvenlik standartlarının yeniden değerlendirilmesinin hayati önemini gösterdi. Tahliye edilen bölge hala kısmen kapalı bir bekleme bölgesi statüsündeyken, Japonya ve dünya genelinde nükleer güvenlik anlayışı kökten değişti. Yıkılmış Kent Öyküleri, ilk sezonun bu son öyküsünde insanlığın gezegenler arası çağdaki iddialı bir hayaline odaklanıyor. Venüs'ün bulut kuşağında süzülen Eos Aerostar City'ye. 2145 ile 2160 yılları arasında büyük umutlarla kurulan bu aerostat metropolü, insanlığı yeni bir çağa taşıma potansiyeli taşıyordu. Peki bu sonsuz liman olarak adlandırılan şehir, neden kendi atmosferinin acımasızlığına yenik düştü? Eos Aerostar City'nin öyküsü, insan aklının sınırlarını zorlarken, doğanın kimyasal gücünü hafife almanın trajik sonuçlarını anlatıyor. Yıl 2165. Venüs'ün yoğun asit bulutlarının arasından süzülen Eos Aerostar City'nin gondolundaki pilot Naomi, gaz tanklarını kontrol ederken asit bulutlarının altın rengini hayranlıkla izledi. Sonsuz liman diye adlandırılan bu yüzen şehir, 500 metre çapındaki devasa aerostat kürelerinden oluşuyordu. Güneş enerjisiyle çalışan, asite dayanıklı panellerle kaplıydı ve hidrojen balonlarıyla Venüs atmosferinde güvenle süzülüyordu. Burası bulutsal meteoroloji için bir bilim merkezi, düşük yerçekiminde tarım denemelerinin yapıldığı bir laboratuvar ve Venüs atmosferinden yakıt üretim istasyonlarının bulunduğu yenilikçi bir metropoldü. Ancak şimdi bu iddialı proje demir iskeletini çürütmeye başlayan sülfürik asidin amansız saldırısıyla karşı karşıyaydı. Aniden koyu renkli bir fırtına bulutu Aerostat şehrinin çeperini aştı. Naomi'nin zihninde acı bir soru belirdi. Bir ütopya kent, kendi atmosferinin intikamıyla nasıl çökebilir? Asit damlacıkları, havadaki hafif titremeyle beyzbol sahası büyüklüğündeki cam modüllere çarptıkça ürkütücü bir çığlık gibi yankılanıyordu. Enerji jeneratörlerini koruyan asit dayanıklı membranlar çatlamış, yerçekimi dengesini sağlayan gergin kablolar gıcırdıyordu. Naomi, panik içinde son verileri kaydetmeye çalışırken, insan aklı doğanın kimyasal gücünü ne kadar hafife aldı diye fısıldadı, yaklaşan felaketin dehşetiyle. Eos Aerostar City, Venüs'ün bulutlarında bir an için süzülmek isteyen bir uygarlığın, kimyasal bir okyanusun altında eriyen trajik bir hayalin sonuydu. Venüs'ün bulut katmanlarında sürüklenen Eos Aerostar City'nin parçalanmış enkazı, insanlığın gezegenler arası hayallerinin ne kadar zor olabileceğini ve doğanın amansız gücünü gözler önüne seriyor. Bu başarısız ütopya projesi, başka dünyalara uzanırken bile evrenin zorlu koşullarını ve doğanın yasalarını ne kadar hafife aldığımızı acı bir şekilde hatırlatıyor. NASA ve ESA'nın ortak projesi olan EOS Anma Misyonu tarafından dronlar enkazdan veri topluyor. Bu trajik olay Venüs'e dair insan hayalinin sınırlarını yeniden tanımlıyor. Çan'ın yıkılan surları, Königsberg'in enkazı, Fukushima Daiichi'nin sessiz reaktörleri ve Eos Aerostar City'nin bulutlardaki hüzünlü kalıntıları. 4 farklı zaman diliminden 4 farklı yıkım hikayesi. Tarih ve gelecek bize şunu öğretiyor. İnsanlığın en büyük hayalleri bile ihanet, savaş, doğa felaketleri ve kendi kibrimiz yüzünden bir anda kül olabilir. Ancak her yıkım, geçmişten ders çıkarmak ve daha sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için bir fırsat sunar. Yıkılmış Kent Öykülerinin ilk sezonu sona erdi.